2018 yılının Mayıs ayında Amerikan Başkanı Donald Trump bir kararname imzalar. İmzalanan bu belge, Amerikan devletinin küresel salgınlarla mücadele etmekte görevli kurumu Küresel Sağlık Biriminin kapandığını ilan etmektedir. Ulusal Güvenlik Konseyi'ne bağlı olarak çalışan birim, ilk önce Oğul Bush tarafından kesintiye uğramış, ardından ise Obama zamanında görev kapsamı daraltılmıştır. Geçen Mayıs ayında noktalanan süreç ile Amerikan devleti artık resmi olarak küresel salgınları ulusal güvenliği açısından bir risk olarak görmediğini ilan etmiş olur. Tek kelimeyle basiretsiz bir politika. Ancak Amerikan sağlık sisteminin önümüzdeki günlerde küresel salgın karşısında düşeceği olası yetersizlikleri düşünürsek birimin kapatılma kararının ufak bir detay haline gelme olasılığı var. Bugün bu videoyla Çin'de salgına karşı yaşanan başarının Amerika'da neden gerçekleşme ihtimalinin uzak olduğunu anlatmayı planlıyorum. Bu olası başarısızlığın temelinde ise Amerikan yönetim yapısı ve sağlık sisteminin Çin ve gelişmiş dünya ile gösterdiği farklılıklar yatmakta. Yönetim yapısıyla başlayalım. Çin, kısa bir bocalama döneminin ardından sahip olduğu otoriter yapı sayesinde hızlı kararlar aldı ve uyguladı. Merkezi hükümetin kararları yerelde ve ülke çapında eşgüdümlü bir şekilde hayata geçti. Kısa sürede 33 milyonun yaşadığı iki bölge ülkeden izole edilirken tedbirler karantina bölgesinin merkez olduğu çemberde halka halka yayıldı. Şu an için salgın kontrol altında olsa da bu karantina sırasında Çin halkı bazı bedeller ödedi. Örneğin sokağa çıkma yasağı sırasında evde açlık ve susuzluktan ölen insanların varlığı bilinmekte. Yani eski bir jargon ile söylemek gerekirse süreç demir bir yumrukla yönetildi. Tahmin edersiniz ki Batı dünyasının bu tip uygulamaları hayata geçirme ihtimali yok. Hitler'in yarattığı yıkımı gören insanlar için sokağa çıkma yasağı virüs kadar tehlikeli gözükmekte. Duruma Amerika üzerinden bakarsak, Amerika'daki federatif yapı tek merkezden yönetilecek bir kriz yönetimini hayata geçirmeye uygun değil. Eyaletlerin kendi meclisleri, seçilmiş valileri ve içlerinde özellikleri var. Dolayısıyla İtalya'da da olduğu gibi Amerika'da da koordinasyonsuzluk en büyük zaaf olacak gibi gözükmekte. Ayrıca Çin, virüsün tanımlanması ve salgını tespit etmesinin ardından hastalığın ülke geneline yayılmasına fırsat vermeden yaklaşık 20 gün içerisinde 33 milyonu karantinaya aldı. Buna karşılık 30 Mart itibariyle Amerika'nın eyaletlerinin tamamında vaka tespit edilmiş durumda. Yani özetle salgın şimdiden ülke geneline yayılmış durumda. Amerikan devletinin önceden hazırlanmış bir planı yok ve ülke çapında koordine olmak konusunda önemli zafiyetler yaşamakta. Dönemsel riskler dışında normal zamanda da Amerika'nın sağlık altyapısı diğer gelişmiş ülkelere kıyaslandığında önemli zaaflara sahip. Öncelikle genel sağlık sigortası yaygın değil. Sistem özel sigortalarla takviye edilmeye çalışılıyor. Bunun ortaya çıkardığı sonuç bir sağlık ihtiyacı karşısında Amerikan vatandaşlarının ceplerinden para ödemek zorunda kalmaları. Amerika bu konuda dünya lideri. Bunu 2016 verileriyle gelişmiş dünya ile karşılaştırırsak bir Amerikan yurttaşı genel ve özel sigorta haricinde cebinden yıllık ortalama 1103 dolar sağlık harcaması yapar. Bu rakam bir Alman vatandaşı için 678 dolardır. Salgın durumunda ise işler daha da karışmakta. Çünkü sağlık politikasının temelinde olan özel sigortalarda salgın ile ilgili bir madde yok. Şu an gelişmiş ülkeler arasında bir tek Amerika'da salgın sırasında oluşan hastane masrafları hastaya fatura ediliyor. New York Times'ın yayınladığı habere göre 17 Mart itibariyle devletin koyduğu karantinada 4000 dolar civarı ödeme yapmak zorunda kalan hastalar bulunmakta. Bahsettiğim bu sağlık sisteminden dolayı ortaya çıkan durum Amerikan vatandaşlarının geri kalan gelişmiş dünyaya göre sağlık başvurularında daha isteksiz davranmaları. Rakamlarla konuşursak ekstra ödeme yapma zorunluluğundan dolayı sağlık hizmetine başvurmakta yaşanan çekimserlik Amerika'da %33 iken bu oran Almanya'da %7'ye kadar düşmekte. Veya sağlık hizmetine ihtiyaç olması halinde aynı gün başvurma oranı Amerika'da %51 iken dünya ortalaması %57. Yani normal zamanda da insanlar Amerika'da bakım gerektiren durumlarda sağlık hizmetlerine başvurmak konusunda çekimser davranmaktalar. Bu yapıdan dolayı pandemi sırasında hastaneye başvurmakta tereddüt yaşanacağını öngörebiliriz. Enfekte olan ancak kontrol altında olmayan bu insanların salgının büyümesine yapacakları olumsuz katkı şu an için bir risk faktörü olarak görülmekte. Hükümetin bir şekilde insanları ikna ederek sağlık sistemine soktuğunu varsayalım. Bu sefer de ülkenin sağlık altyapısı ile ilgili çok ciddi eksiklerle karşı karşıyayız.
Hastanelere başvurular başladığında gelenlerin klinik ortamda gözlemlenebilmeleri için odalara ihtiyaç var. Ancak 2016 verilerine göre 1000 hasta başına düşen yatak sayısı Amerika'da 2.8. Karşılaştırabilmemiz için söylüyorum, bu sayı Almanya'da 8.1. Bunun yanında klinik gözlem sırasında doktor sayısı da hayati önem arz eder. Ancak Amerika'da 1000 kişi başına düşen sayı 2.5 doktordur. Aynı sayı gelişmiş ülkelerde 3.5 doktor olarak görülür. Bunun öncelikli nedeni ise tıp eğitiminin yüksek maliyete sahip olması olsa da bu şimdilik başka bir konu. Çin'den salgının seyri hakkında öğrendiğimiz bir diğer değişken, enfekte olanların yaklaşık %6'lık kısmının yoğun bakım ve solunum cihazı ihtiyacı duyacağı. Fakat New York valisi Andrew Cuomo 15 Mart tarihinde yaptığı açıklamada yoğun bakım ünitelerinin %80'inin dolu olduğunu ilan etti. Bunu destekler şekilde Amerika'nın sağlık sistemini dünya ile karşılaştırmakta sorumlu kurum olan Patterson Kaiser Health System Tracker yayımladığı raporlarda sistemin önümüzdeki günlerde karşılaşacağı yükü kaldırmaktan çok uzakta olduğunu yazdı. Bütün bu yetersizliklere ilaveten bir sağlık yaklaşımı olarak Amerika, astım, diyabet, damar tıkanıklığı ve benzeri kronik hastalıkları yatılı olarak tedavi eder. Bu zaten gelişmiş dünyanın hali gerisinde olan sağlık altyapısının büyük oranda kullanıldığını gösterir bize. Dolayısıyla Amerikan hükümetinin en iyi alternatifi bu durumu ön saflarda, yani salgın hastaneye girmeden karşılamak. Bu amaçla eldeki en iyi araç ise test. Test yapmanın önemi sadece insanları teşhis edip doğru tedaviyi uygulamak değil. Aynı zamanda salgının yönünü, hızını öğrenmek ve önünü kesebilmek açısından da önem arz eder. Konunun öneminin farkında olan yönetim, genel merkezi sağlık bütçesinden pay ayırarak testlerin devletin ve özel sektörün sahip olduğu hastanelerde ücretsiz yapılacağını ilan etti. Fakat Amerika testleri piyasaya sürmek konusunda diğer gelişmiş ülkelerin çok gerisinde kaldı. Üretim ve onay süreçlerinde önemli gecikmeler yaşandı. Karşılaştırabilmek amacıyla rakam vermek gerekirse 11 Mart itibariyle Amerika'da yapılan test sayısı sadece 8.000. Bu rakam süreci kötü yönettiği düşünülen İtalya'da yaklaşık 50 bin iken umarsız denen İngiltere'de 8 Mart itibariyle 23.000 kişi civarında. Bir dipnot olarak Amerika nüfusunun 400 milyona yaklaştığını söylemek istiyorum. Yani Avrupa nüfusunun yarısı kadar. Amerika salgını hastanelere yığılma olmadan izole edebilecek gibi gözükmüyor. Ancak bütün bu olumsuzluklara karşın hepimizin malumu olduğu üzere ekonomisi çok güçlü bir ülke ve duruma müdahale edebilecek imkanlara sahip. Fakat bunun can kaybı anlamında da önemli bir maliyeti olacağı açık. Şu an için görünen salgının başlarında bir yerlerde olduğumuz ve Amerika salgının merkezi olma ve salgına İtalya'dan sonra ikinci bir zirve yaşatma yönünde emin adımlarla ilerlemekte. İsteklerinizi lütfen videonun altına yazın. Sayfamı takip edin. Güzel günlerde görüşelim.